Dünyayı adım adım keşfetmek isteyenler merhaba. Bakalım 9 günde 4 başkent gezmek mümkün mü? Üstelik düşük bütçeyle. İstanbul'dan Budapeşte'ye, oradan Viyana'ya, Bratislava'ya ve Prag'a uzanan bu seyahatte ulaşım, zamanlama ve en iyi rota planlamasını sizin için anlatacağım. Avrupa'yı gezmek düşündüğünüz kadar zor değil. Hadi başlayalım. Size bunları anlatırken 20'ye yakın ülke gezmiş biri olarak anlatacağım. Onun dışında neredeyse 10-12 senedir de bir fiil böyle küçük küçük kasabaları dahi geziyorum. Şehrin, ülkelerin biraz kültürünü de öğreniyorum. Ve bu süreçte de sizlere yardımcı olacağını inanıyorum. Bir şehri gezerken kesinlikle gündüzünün dışında gecesini de görmenizi tavsiye ediyorum. Zaten detaylıca anlatacağım. İstanbul'dan Budapeşte'ye uçuş yaklaşık 2 saat sürüyor. Geldiğinizde merkeze ulaşım için en mantıklı seçenek otobüs ya da havaalanının ekspresini kullanırsınız. Otele yerleşeceksiniz. Neredeyse toplamda düşündüğünüz zaman günün yarısını bu şekilde bitirmiş oluyorsunuz. Biz Budapeşte'ye 3 gün ayırmıştık. Yani geriye kalıyor 2,5 günümüz. Geldiğiniz havaalanından geri dönmeyeceksiniz. Biletinizi ona göre alırsınız. Yani Budapeşte, İstanbul, Budapeşte bileti alacaksınız. Dönüşünüzü de Prag'dan İstanbul'a yapacaksınız. Bu şekilde bir daha git gel geriye dönmesi gerek kalmayacak sizler için. Nasıl ucuz bilet bulacağız, nasıl ucuz bilet alacağız diye şimdi bir araştırma yapalım. Özellikle Budapeşte'yi tercih edin dememin nedenini göstereceğim şimdi size. Bir yandan da Pegasus'un kendi sitesinden de bir bakalım fiyatlar ne kadarmış diye. Şimdi benim genelde Prag'tığım için İstanbul'dan Budapeşte'ye ya da şöyle yapalım, İstanbul'dan her yere Nisan ayı için bakalım. Bir sonraki ay için bakıyoruz yani. Hindistan'a var, Almanya'ya var, Kuveyt, Avusturya. Avusturya genelde Viyana da ucuz oluyor. Mesela Macaristan, Nisan'ın en ucuzu 1402. Çekya'ya bakalım bu süreçte. Nerede Çekya'nın fiyatları diye. Çekya hala gelmedi. Ne kadar az sırada. Prag özellikle çok popüler bir destinasyon olduğu için pahalı. Görüyorsunuz 2235. Bu da en uygun bileti. Normalde şimdi buradan Macaristan üzerinden bir devam edelim. Budapeşte'de biletler ne kadar? 1402 dediği hangi döneme denk geliyor? Sonrasında da Pegasus'ta bir karşılaştırma yapacağım. Küçük bir trik göstereceğim size. Mesela şuradan herhangi bir tane 6 Nisan gözüme ilk çarpanı en ucuz bileti gösterelim şimdi. Buradan benim fikrim şu, yani genelde ben şu şekilde yapıyorum. Bileti Skyscanner'dan bir bakıyorum fiyat olarak ne kadar diye. En uygunu hangisi ise kendi internet sitesinden alıyorum. Hem puan birikmiş oluyor hem de bir sıkıntı olduğu zaman görmüş olabiliyorum diye. Bu benim garanticilik özelliğimden kaynaklı bence. Mesela bu Pegasus. Pegasus'ta ne kadarmış? 1452 lira. Şimdi Pegasus'un kendi sitesine gelelim. Nerede ne kadar diye bize bir göstersin. Tek yön Budapeşte'ye İstanbul'dan fiyatları görüyorsunuz bu şekilde. Nisan ayında ne kadar en uygunu 1428'e denk geldik mesela. Yani aradaki farkı siz kıyaslayın diye özellikle göstermek istiyorum. Şimdi bir yandan da bir sonraki aşamada da Pegasus'un Prag'dan Prag biletini göstereceğim size. Burada mesela 1428 lira yazıyor ya. Benim eğer bol bol puanım varsa fiyatta o kadar güzel bir indirim oluyor ki bu düşük meblağlı uçak biletleri için değil ama yüksek meblağlı uçak biletlerine çok işe yarıyor. Mesela 6.000 liralık bileti ben 2.000'e 3.000'e alabiliyorum. Mesela burada 711 liraya denk geliyor. Yani baktığınız zaman 711 liraya 30.000 puanınız varsa tabii Pegasus'ta uçmuş oluyorsunuz Türkiye'ye. Türkiye'den buraya. Şimdi gelelim. Aynı uçak biletinin şurada ne kadardı bu? 1478. Prag için aynı güne bakalım. Kaç paraymış? Ne kadar bilet farkı oluşturacak? 1400 lira veriyorsunuz. Burada 4200. Aynı bilet neredeyse 2 katı görüyorsunuz. Diğer tarafta 1400 küsürdü. Burada 3600 lira. Ne kadar fiyat farkı var yani. O yüzden ne yapıyorsunuz? Uçuşunuzu Budapeşte alıyorsunuz. Hadi bakalım devam edelim. Eğer Budapeşte'ye geldiyseniz zaten biliyorsunuz bir sürü klasik gezilecek yerleri var. Parlamentosu, nehir kenarı, anıtları vesaire, kalesi. Ama ben bunların dışında birkaç tane benim çok sevdiğim ve çok fazla bilinmeyen noktadan bahsedeceğim size. Gülbaba Türbesi kesinlikle ve kesinlikle. Eğer vaktiniz varsa Gülbaba Türbesi'ne de Budapeşte'de uğramanızı rica ediyorum.
Çünkü bu Macaristan'daki Osmanlı mirasının en önemli parçalarından bir tanesi. Osmanlı izlerini görmek isterseniz kesinlikle burayı görmelisiniz. Ben burayı biraz daha sakin olmasından, lavanta bahçeleri, gül bahçelerinin olmasından dolayı seviyorum. Bir de gittiğim ülkelerde de bizden, Türklerden eserler gördüğüm zaman ya da böyle anımsatan şeyler gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Hemen atıyorum hafızaya. Budapeşte'deyseniz Doğa Tarihi Müzesi'ne de uğrayın derim size. Çok keyifli bir müze. Neredeyse gününüzün en az 3-4 saatini alacak sizler için. Ama bu alanda ilginiz varsa bu bölge böyle doğa tarihi müzelerine kesinlikle en güzellerinden bir tanesi Budapeşte'deki. Peki vaktiniz varsa ne yapıyorsunuz? Termal banyoya gidiyorsunuz. Bunu da unutmayın, not olarak ekleyin. Şehir turu ve lezzetler için totalde yani 2,5 günümüz var. Neredeyse 2 günü de bu şekilde geçirmiş olacaksınız. Ve gidelim Viyana'ya. Viyana'ya nasıl gideceğiz? Tren ya da otobüs biletlerine bakacaksınız. Benim RegioJet videom var. Prag'dan ucuz ulaşım diye RegioJet'in detaylarını, tren biletinin detaylarını anlattım size. Oradan bakarsınız zaten. Fiyatları çok daha uygun geneline göre. Prag'da ya da Çekya çevresinde yaşayanlar bunu kullanıyorlar. Aydos CZ diye. Bu uygulamada isterseniz şuradan dil seçeneklerini görebiliyorsunuz. Normalde Çekçe açılırsa buradan İngilizceyi kendiniz yapabilirsiniz seçenek olarak. Budapeşte'den Viyana'ya baktık. 6'sında biz zaten ulaşacaktık Budapeşte'ye. Ulaşım için 8'ini ortalama olarak bakıp bir araştıralım bakalım. Burada aynı Skyscanner gibi bütün seçenekleri size sunuyor. Otobüs, tren ne varsa bütün hepsini gösterecek. O gördüğünüz gibi burada fiyat çok iyi. 220 kornaya mesela RegioJet'in demin bahsettiğim bileti var. Bir bakalım bunun üzerine tıklarsanız da hangi duraktan kalkıp nerelere, hangi duraklara uğrayıp gideceğini de görüyorsunuz. 17.45'te başlıyor Budapeşte'den. 8.30'da da Viyana Hauptbahnhof yani ana tren istasyonunda bırakıyor sizi. Burada otobüs seçeneğinde de bir bakalım. Mesela otobüs ne varmış? Flixbus varmış. Bu Flixbus'ın otobüsü. RegioJet'in otobüsü de var. Dikkat edin ona. Arada hangi gözünüzden kaçmasın. Burada mesela bir de şey yazıyor normalde. Platformları falan da yazıyor. Eğer bilet alırsanız özellikle RegioJet'ten demin bahsettiğim konu kendi uygulamasından almaya çalışın. Eğer uygulamadan bileti alırsanız RegioJet'te olduğu gibi mesela direkt bileti size uygulamada tanıttırıyor ve mutfakla alakalı herhangi bir alışveriş yapmak istediğiniz zaman marketle alakalı onların üzerinden yapıyorsunuz. Yoksa ben rica ediyorum işte bir kek istiyorum diyemiyorsunuz ya da bir cheesecake istiyorum diyemiyorsunuz. Kabul etmiyor. Sadece uygulamadan yapıyor. Alabiliyorsunuz siparişlerinizi online ödeyeceksiniz çünkü. Budapeşte'den Viyana'ya ulaşım için en rahat seçenek tren seçeneği. Yaklaşık 2,5 saat sürüyor bu yolculuk. Hem de şehrin merkezine direkt ulaşmış olacaksınız. Boşu boşuna bir daha arabamı kiralasak, yok işte şunu mu yapsak, bunu mu yapsak diye düşünmeyin. Ya otobüs ya tren, en konforlusu da tren oluyor. RegioJet'in trenleri. Peki Viyana'ya geldiniz. Kaç günümüz var Viyana için? Biz Viyana'ya da 3 gün ayırdık. Yani totalde 6 günümüz aslında Viyana ve Budapeşte'de geçmiş olacak. Şimdi Viyana'ya geldiğimiz zaman bunun 3 günün bir gününü de Bratislava'ya ayırdık. Bir gün demeyelim ona, biz yarım gün diyelim. Bratislava çünkü çok gezilecek, görülecek büyük bir şehir değil. Bu sebepten dolayı yarım gün size hayli hayli yeter. Sabah gidersiniz, öğlen dönersiniz. Bratislava sadece görülmek için, yani hani bu ülkeyi de göreyim, bu başkenti de göreyim derseniz gidin. Yoksa ona bile gerek yok. Boşu boşuna vaktinizi harcamış olursunuz. O zaman Viyana'yı gezmek için günümüzü planlayalım. Zaten klasik bir sürü Aziz Stefan Katedrali'dir, işte kahveciler, tatlıcılar, bunların hepsini gidip gezeceksiniz. Ama ben ekstradan neye gidin derim? Viyana'daki askeri müzesine de bir gidin, görün derim. Bu arada Viyana'da eğer geldiyseniz ve 18 yaşından küçük çocuğunuz varsa ya da siz 18 yaşından küçükseniz müzeler ücretsiz. Kesinlikle bunu kaçırmamanızı diliyorum. Çünkü mesela girdiğiniz bir saray ya da müze 33-35 eurolardan bahsederken 18 yaş altında direkt ücretsiz olması çok güzel. Çünkü Çekya'da bu şekilde değil sistem. 18 yaş altında olsanız dahi gene bir indirimli de olsa bilet alıyorsunuz. O da neredeyse tam biletin %60-%70'ine tekabül ediyor. Gene pahalıya geliyor. 18 yaşından küçükseniz kesinlikle bu fırsatı değerlendirin derim. Ya da çocuklarınızın değerlendirmesi için uğraşın derim.
Viyana'da kahve kültürü var biliyorsunuz. Çok önemli. Kahvelerini deneyin, tatlılarını deneyin. Yani özellikle çok ekstra bahsetmeyeceğim. Çünkü hepiniz Viyana'nın köklü bir tarihini araştıracaksınız giderken. Ben sadece burada ulaşım ve planlamayı yapacağım sizler için. Biz Viyana'dan Prag'a çok büyük oranda eğer yer bulabilirsek trenle geliyoruz. Çünkü tren çok konforlu oluyor. Genelde de RegioJet'in biletini alıyoruz. Ve RegioJet'in sevdiğim yönü ucuz olması. Nerede ucuzluk? Biz orada biliyorsunuz. Minimum seviyede zaten bu alışverişte de göstereceğim. Bulaşımda da göstereceğim videoda. En ucuza biletleri nasıl alacağınızı. Peki Prag'a geldiniz. Çok büyük olasılıkla Hlavni Nadreji dediğimiz merkez tren istasyonuna ineceksiniz zaten. Direkt merkezin dibinde inmiş olacaksınız. Benim naçizane tavsiyem, eğer hani böyle çok lükse düşkün değilseniz, yok işte ben arabasız yapamam, hiçbir yere araba olmadan gidemem, ben işte trene binemem, otobüse binemem diyorsanız araba kiralayın, onda bir şey demiyorum ama onun dışında bu rotada ben olsam sizin yerinize araba kiralamam. Çünkü kiraladığınız arabanın otoparkı bile büyük problem olacak. Kaldığınız otelin otoparkı olabiliyor, olmuyor. Onun için ekstra ödüyorsunuz. Bazen ödemiş olmanıza rağmen otoparkta yer bulamıyorsunuz vesaire. Resmen Sultanahmet'e arabayla gitmek gibi bir şey düşünün. Yani burada hani arabayı koyarım ben gezerim. Mesela bazen bize geliyor, kaleye arabayla gezebilir miyiz? Böyle bir dünya yok. Prag'ı arabayla gezemezsiniz arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir hata yapmayın. Araba ayağınıza bağ olur. Şehir merkezinde bir yerdeyse oteliniz çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Prag'a kaç gün ayırdık? Biz 3 gün ayırdık. Zaten son gün uçuşunuz olacağı için öğle saatine denk gelse bile zaten sabahtan yola çıkacaksınız. O günü gezmiş saymayacağız. Kaldı yani 2 gün. Ne yapıyoruz Prag'la ilgili? Zaten bir sürü video var kanalımızda. Prag'la ilgili videolara bakarsınız detaylı bir şekilde. Onlara ben çok fazla anlatmayacağım. Çünkü Prag'da gezilecek yer çok. Ve Prag'ın en güzel yönü de şehri yürüyerek gezebiliyorsunuz. Eğer yanınızda özellikle bir bilen varsa hiç zorlanmayacaksınız. Pıtı pıtı bütün şehri rahatlıkla gezmiş olacaksınız. Kastettiğim turistik yerler tabii ki de. Gelelim ulaşıma. Rica ediyorum. 50 kere 100 kere söyledim. Buraya gelmişken, yani Prag'a ya da Viyana'ya gelmişken gidip sakın ha otobüslerden ya da işte tramvay kullanıp metro kullanıp toplu taşımada ceza yemeyin. Biletlerinizi zamanında alın. Yok ben okutmayı bilmiyordum, bileti aldım elimdeydi ama işte nasıl ben bunu bilmediğim için bana ceza yazarlar demeyin. Kural bu şekilde. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmıyorlar ve neredeyse haftada 3 kişi, 4 kişi en az bana yazıyor. Ya da sokakta gördüm, daha geçen hafta gördüm, tramvayda birine denk geldik. Hatta bir grupla 6 kişiye ceza yazmışlar. Kişi başı 1000 kornadan ceza yazıyorlar. Yani 40'ar 45'er euro. Kişi başı yedikleri ceza. Onun yerine bir müzeye gezin. Ya da ne bileyim yemek yiyin ya. En basitinden yemek yiyin. Yemek önerilerimiz için de yemek videoları, yeme içme videolarına kesinlikle bir bakın derim gelmeden önce. Aç kalmayın. Zaten aç kalmazsınız, bir şekilde karnınızı doyursunuz da. Neyse, Prag'ın rehberlik kısmına da gelmiş bulunuyoruz. Zaten videoları şu sağ üst köşede, bizim bu anlattığımız konularla ilgili videolarımızı da sağ üst köşede göreceksiniz. Detaylıca bakarsınız oradan. Şimdi bu rotaları oluştururken unutmamanız gereken bir şey söyleyeyim. Buralar Orta Avrupa ülkeleri olduğu için kışları çok soğuk memleketler. Ben naçizane tavsiyede bulunursam sizlere şunu söyleyeyim. Kasım'da gelmeyin. Gelmeyeceğiniz tarihleri söyleyeyim. Çünkü Kasım kasvetli oluyor, burada yağmur oluyor, havalar çok soğuk olmuyor ama sürekli yağmur oluyor. Havalar soğuk olmuyor dediğim artı 5 derece falan oluyor, yani hani soğuk değil dediğim bu. Yağmur, çamur, hiçbir şey keyif almıyorsunuz. Ama Aralık'ta gelirseniz Christmas marketler açılmış oluyor, daha renkli oluyor. O kasvetinden kurtulmuş oluyorsunuz. Bir de bence Şubat ayını çok fazla tercih etmeyin. Yani şöyle, Ocağın sonundan Şubat ayını tercih etmeyin. Şubat'ın sonuna kadar süreci hem soğuk oluyor hem Christmas marketler kapanmış oluyor. Çünkü keyif almıyorsunuz. Yani çok fazla üşüyorsunuz. Bir de maliyet sizin için çok artmış oluyor. En azından Mart'tan Nisan'da geldiğiniz zaman şöyle bir şey oluyor. Artı 5, 10 dereceler, 15 dereceler olduğunda çok fazla kahve içme ihtiyacınız olmuyor. Ya da bir yere oturayım ihtiyacınız olmuyor.
9 günde 4 başkent gezmek mümkün. Bu videoda bunu görmüş olduk. Şimdi bunları yaparken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlardan bahsedeyim tekrardan. Ulaşımı önceden planlayın. Son dakikaya geldiğiniz zaman özellikle yılbaşıdır ya da özel bir festivaldir, maçtır, kutlamadır bu dönemlere denk gelirseniz hem konaklamada yer bulamazsınız hem de çevre şehirlerden ya da ülkelerden gelen insanlardan dolayı ulaşımda bilet bulamayabilirsiniz. Bunu unutmayın lütfen. İkinci nokta, konaklamada merkezi noktalar seçin. Çünkü ulaşımınız kolay olsun. Boşu boşuna zaman kaybetmeyin. Çünkü süreniz kısıtlı. Üçüncüsü de müzelere ve etkinliklere özellikle ücretsiz günlerini takip edebilirsiniz. O zaman siz bu rotayı tercih eder misiniz bilmiyorum. Denemek ister misiniz? Aşağıda yorumlara yazarsanız en azından deneyip denemeyeceğinizi görmüş oluruz. Ya da keyifli bir rota mı sizler için yazarsanız biz de bunları okuyup motive olmuş oluruz. Bakalım bunun gibi daha farklı şeyler istiyorsanız da aşağıya yorum yazarsanız bizim Sicilya videomuz var mesela. Videolarına başlattık. Çünkü ben Sicilya aşığı bir insan olarak Prag'dan sonra Sicilya'ya da hiç ilgi görmedi. Acaba dedim neden? Yoksa insanlar Sicilya'dan mı korkuyor ya da Sicilya'ya merakım yok diye ekstradan da o videoları izleyebilirsiniz. Çünkü çok keyifli. Daha fazla seyahat içeriği için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Keyifli geziler.